Nuh aleyhisselamın adı Kur'an-ı Kerim'de 43 yerde geçiyor. Hazreti Nuh'un esas isminin Yeşkur veya Abdülgaffar olduğu bildirilmiş. Lakabı Neciyullah yani Allah'ın kurtardığı ve Şeyhül Enbiya yani Nebilerin uzun ömürlüsüdür. İdris aleyhisselam semaya kaldırıldıktan sonra kendisine tabi olanlardan Ved, Süva, Yevuk ve Nesr dini yaşayıp tebliğ ettiler ve insanlar arasında yüksek bir mevkiye sahip oldular. Vefat ettiklerinde arkalarından gelenler onları sözde hatırlamak için şeytanların da teşvikiyle o zatların heykellerini yaptılar. Zamanla farklı gelenekler birbirine karıştı ve halk putperestliğe döndü. Yaptıkları o heykellerde ilahi bir kudret olduğuna inandılar. Nuh aleyhisselam bazen çobanlık, zaman zaman da ticaret yapıyordu. Kavminin başında Kabil soyundan Dermesil isimli zalim bir kişi vardı. O zaman her kabilenin ayrı bir putu vardı. Her putunda bir hizmetkarı var. Hazreti Nuh aleyhisselam bunları komik bulurdu. O dönemde ahlaksızlık ve putperestlik had safhaya varmıştı. Allahu Teala hakikatten sapmış olan bu kavme Nuh aleyhisselamı gönderdi. Nuh aleyhisselam 50 yaşındayken Cebrail aleyhisselam geldi, peygamberliğini bildirdi ve kendisine emredildi. Dermesil ve kavmine git, onlara tevhid inancını tebliğ et. Hazreti Nuh, ömrünün sonuna kadar tevhid inancını tebliğ edeceğine dair söz verdi. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere, hani biz peygamberlerden sağlam bir söz almıştık. Senden de Nuh, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan pek sağlam bir söz almıştık. Andolsun biz Nuh'u kavmine elçi gönderdik. Nuh onlara, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına tapmayın. Ben size gelecek elem verici bir günün azabından korkuyorum, dedi. Nuh aleyhisselam ilk zamanlar vazifesini gizli olarak yerine getirdi. Sonraları açık bir şekilde tebliğ etmeye başladı. Gençliğinde herkesin sevgisini kazanmış bir zat olmasına rağmen dini tebliğe başlayınca durum değişti. Kendisine çok az kimse tabi oldu, inandı. Kavmin meliki olan Dermesil ise Hazreti Nuh'un bu tebliğ faaliyetinden haberdar olunca yanında bulunanlara sordu. Bu da kim oluyor? Onlar da bizim kavmimizden olduğu halde bize uymayan birisi. İsmi Nuh, baştan akıllıydı. Sonra aklını kaybetti. Kendisinin peygamber olduğunu söylüyor, dediler. Ardından putlara da karşı çıkıyor deyince Dermesil Hazreti Nuh'u yanına çağırdı. Yazık sana, sen bizim ilahlarımızı inkar mı ediyorsun diye azarladı. Ayrıca Nuh aleyhisselamın etrafında fakirlerin olması sebebiyle onunla alay ediyorlardı. Kafirler Nuh aleyhisselama senin peşinden gidenler sıradan ve basit kimselerken biz hiç sana inanır mıyız dediler. Bu cahil ve zalim kavim kibirleri sebebiyle fakirleri ve garipleri hor görüyorlardı. Fakat Hazreti Nuh davası kadar davasının bağlılarını da savunuyordu. Onların ithamlarına cevap verdi. Ben iman eden kimseleri kovacak değilim. Çünkü onlar Rableriyle karşılaşacaklar. Fakat ben sizi cahil bir millet olarak görüyorum. Ey milletim, onları kovarsam Allah'a karşı beni kim savunur? Düşünmez misiniz? Ve zaman geçti. Nihayet Dermesil öldü, ölünce yerine oğlu Nevlin geçti.
O daha da zalimdi. Hazreti Nuh, Nevl'in zamanında da tebliğine aynen devam etti. Kavmi onunla yine alay ediyor, üzerine topraklar atıyor ve onu dövüyorlardı. Nuh aleyhisselam ayıldığı zaman, "Ey Allah'ım, beni ve kavmimi bağışla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar." dedi. Gusül aldı, tekrar yanlarına vardı. Allah'a iman ve ibadete durmadan devam etti. Bütün bu eziyetlere rağmen çok büyük bir sabır gösterdi. Bir lütfi ilahi olarak yaralarını zaman zaman Cebrail aleyhisselam tedavi ediyordu. Müşrikler, "Yazık sana ey Nuh," dediler. "Bu dayağımız ve hakaretimize rağmen sen hala davandan vazgeçmiyor musun?" Nuh aleyhisselam, "Ben Mecnun değilim. Atalarınız şimdi azap çekiyor. Aklınızı başınıza alın," diye onlara nasihat etmeye devam etti ve "Davetimden yüz çevirirseniz bana bir zarar veremezsiniz," dedi. Biliyorsunuz ki insan iki şeyden korkar: başkalarının zarar vermesinden ve menfaatlerinin kesilmesinden. Lakin Nuh aleyhisselam, "Ben sizin zararınızdan korkmam, tevekkül içindeyim ve sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Onun için Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." Fakat onun bu davetine kulak veren olmadı. Nuh aleyhisselama kavminden çok az kimse iman etti. Oğullarından Sam, Ham ve Yafes iman etti. Diğer oğlu Kenan ise iman etmedi. Kavmi ona peygamberliği boyunca çok hakaret ve işkence etti. Nuh aleyhisselam kavminin yaptıklarına 950 yıl tahammül gösterdi. Nihayet eziyetlere takat getiremeyince Allah'a acziyetini arz etti. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Bir de onlara Nuh'un kıssasını oku. Hani o bir zamanlar kavmine demişti ki, ey kavmim, eğer benim aranızda duruşum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa, şunu bilin ki ben yalnızca Allah'a tevekkül etmişimdir. Artık siz ve ortaklarınız her ne yapacaksanız toplanıp bütün gücünüzle karar veriniz. Sonra bu işiniz size dert olmasın. Sonra bana ne yapacaksanız yapın, mühlet de vermeyin." Nuh aleyhisselamın bu sözleri onun Rabbine olan tevekkülünü göstermekte. Geçelim Nuh tufanına. Nuh tufanı öncesinde kavmin isyanı, şımarıklığı had safhaya ulaşmıştı. Hatta bunu daha da ileriye götürerek cahil cesaretiyle Allahu Teala'nın azabını isteyecek kadar azgın hale geldiler. Dediler ki, "Ey Nuh! Bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan isen kendisiyle tehdit ettiğin azabı bize getir." İşte bu vahiyden sonra zalim kavmin kendisini küçük görüp de tebliğini yalan saymaları ve vaat ettiğin şu azabı getir demeleri üzerine Nuh aleyhisselam Allahu Teala'nın irade ve tasarrufunu şöyle anlattı: "Onu size ancak dilerse Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. Çünkü O sizin Rabbinizdir ve nihayet O'na döndürüleceksiniz." Allahu Teala kavminin bu taşkınlıkları dolayısıyla Nuh aleyhisselamı teselli ediyordu. Kavminden şu ana kadar iman etmiş olanlardan başkası artık asla inanmayacak. Öyleyse
onların işlemekte oldukları günahlardan dolayı üzülme. Ve azap yakınlaşıyordu. Cenab-ı Hak bir türlü uslanmayan bu azgın kavmi 40 sene boyunca yağmursuz bıraktı. Hayvanlar telef oldu, çocukları doğmadı. Çaresiz olarak nihayet Nuh aleyhisselama geldiler. O da şirkten dönün, tevbe edin, sizin için dua edeyim buyurdu. Sonra, Ya Rabbi, ben kavmime dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü O çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.'' ve kavmini ikaz etmeye, onları doğru yola davete devam ediyordu. Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. Görmediniz mi? Allah 7 kat göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış? Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi bir de çera yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Allah, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır. Bu tebliğler, nasihatler devam etti. Lakin bu ahmak putperest kavim, hikmet dolu nasihatlere kulak asmadılar. Öğütlerin fayda vermemesi üzerine Hz. Nuh, Rabbim dedi, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir işe yaramayan kimseye uydular. Büyük hileler, büyük desiseler kurdular. Rabbim, onlar birbirlerine dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Süva'dan, Yevus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır.'' Bir defasında Nuh aleyhisselam tebliğ ederken bir baba oğluna kendisini gösterdi. Bak oğlum buna sakın inanma dedi. O da babasının elinden asayı aldığı gibi Nuh aleyhisselamın başına vurarak onu kanrevan içinde bıraktı. Nuh aleyhisselamsa, Ya Rabbi, hayır dilemişsen bunu hidayete erdir. Yoksa sen onlara hükmedinceye kadar bana sabır ver. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın, diyordu. Ancak eziyetler iyice arttı. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam, Ya Rabbi, mağlup oldum, artık bana yardım et diyerek yalvardı. Bir nesil ölüp gidecekken, kendilerinden sonra gelecek nesillerine Hazreti Nuh'a iman etmemelerini, ona muhalefet edip onunla son nefeslerine kadar savaşmalarını tavsiye ettiler. Babalar yetişip akıl bâli olan çocuklarına, bana bak, ben ölsem de yaşadığın sürece o Nuh'a asla inanmayacaksın diye vasiyetler ediyorlardı. Fıtratları tamamen bozulmuş, imanı ve Hakk'a ittibayı reddedecek bir şekle bürünmüşlerdi. Nuh aleyhisselam nihayet, Ya Rabbim, yeryüzünde hiçbir inkarcı bırakma. Şayet sen onları bırakacak olursan, kullarını saptırırlar. Ahlaksız ve inkarcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler. Beni, anamı, babamı, inanmış olarak evime gireni, yani hane halkımdan iman etmiş olanları, mümin erkek ve kadınları bağışla. Zalimlerin ise yalnızca helaklerini arttır. Bu ilticadan sonra Allah Celle Celaluhu,
Hazreti Nuh'a gemi yapmasını emretti. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap. Fakat zalimlerin kurtuluşu için bana yalvarma. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Nuh aleyhisselam gemiyi yapıyor, kavminden ileri gelenlerse yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, eğer bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Nihayet gemi tamamlandı. O cahiller gece gelip gemiyi yakmak istediler. Yakamayınca geminin yanmaması bir sihirdir demeye başladılar. Gemiyi yakamayınca kirletmeye çalıştılar. Bir müddet sonra kirletmeye çalışanlar ağır bir uyuz hastalığına yakalandılar. Tedavi için kendi pisliklerini yüzlerine sürmeye mecbur kaldılar. Yani Allahu Teala onları birçok alametlerle ikaz ettiği halde akılları başlarına gelmiyor ve bir türlü uyanamıyorlardı. Ve Nuh aleyhisselamın yanındaki müminlerle inşa ettiği gemi bitmişti. 3 katlı olduğuna, 2 veya 4 senede tamamlandığına ve içinde ateş yakılarak buharla çalıştığına dair bazı rivayetler var. Çünkü ayet-i kerimede nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadığı, iş kızışıp sular kabarmaya başladığı zaman tabiri geçtiği için alimler ayette geçen tennur kelimesinin fırın anlamına geldiğini ve buradan hareketle Nuh aleyhisselamın gemisinin ateşle kaynayan bir kazan tertibatına sahip, buharla çalışan bir gemi olduğunu söylemişler. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Gemiye insanların ve hayvanların alındığı, aynı zamanda Adem aleyhisselamın Cebrail aleyhisselam tarafından getirilen tabutunun da gemiye alındığı açıklanmıştır. Gemiye binenler hakkında Kur'an-ı Kerim'de şu bilgiler verilir. Ona şöyle vahyettik. Gözlerimizin önünde, muhafazamız altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çifti ve bir de içlerinden daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar hususunda bana hiç yalvarma. Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır. Nuh aleyhisselam, Allah'ın emri istikametinde gemiye binecekleri bindirdikten ve gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra o tufanın alametleri görünmeye başladı. Ayet-i kerimede bu başlangıç şöyle anlatılır. Bunun üzerine biz sağanak halinde boşalan bir yağmurla gök kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken o sular takdir edilmiş bir iş için birleşiverdi. Nuh aleyhisselamın oğlu Kenan gemiye binmeyenlerdendi. Hazreti Nuh son defa kendisine nasihat ettiyse de fayda vermedi. Nuh aleyhisselam oğluna kendisiyle beraber gelmesini söylese de oğlu beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım demişti. Oğluna yaptığı bu nasihatler fayda vermeyince ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadinse elbette haktır. Sen hakimler hakimisin diye yalvardı. Daha önce Allahu Teala ailesinden de olsa zalimler için dua etmesini nehyetmişti. Bunun üzerine ilahi ikaz geldi. Ey Nuh! O asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Nuh aleyhisselam,
yaptığı hatanın farkına vararak, ''Ey Rabbim, ben senden hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum.'' Nuh aleyhisselam tevbe etmiş, kusurundan dönmüştü ama oğlu küfürden dönmedi. Aralarına dalga girdi ve oğlu da boğulanlara karıştı. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında yüzmeye başladı. Rivayete göre tufan Recep ayının 1. gününde başladı ve gemi 6 ay su üstünde seyretti. Ve Allahu Teala göğe emretti. Ey yer, suyunu yut ve ey gök, suyunu tut. Bu emri ilahi üzerine sular çekildi ve gemi Aşura gününde Cudi dağına indi. Nuh aleyhisselama Hak tarafından, ''Ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Kendilerini dünyada faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır.'' denildi. İşte böyle, yeryüzünün her tarafını kaplayan su artık çekilmişti. Gemi oturunca rivayete göre 80 kadar kişi Medinetü's Semanin şehrini kurdular. İnsanlığın ikinci defa çoğalması bu 80 kişiden oldu deniyor. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Nuh aleyhisselamın peygamberliği 950 sene sürdü ve Allahu Teala'nın bu güzel peygamberi uzun bir ömürden sonra her fani gibi ruhunu Rabbine teslim etti. Nuh aleyhisselamın büyük oğlu Sam, zeki ve salihti. Babasından sonra o vekil oldu. Hz. Nuh'un hayır dualarına mazhar oldu. Diğer oğlu Ham'dan Hind, Habeş ve Afrikalılar, Yafes'ten Rus, Slav ve Türk soylarının çoğaldığı tahmin ediliyor. Asyalılar ve Bering Boğazı'ndan geçtiği tahmin edilen Amerikalıların Kızılderili dediği kişiler de ondan çoğalmış. Fakat zaman geçince dini hakikatler yine unutuldu. İnsanlar yıldızlara, putlara, güneşe tapar oldular. Vefatı esnasında yanında bulunan evlatlarına, Yüce Allah'a ibadete devam etmeleri uyarısında bulundu. Sonra oğlu Sam'a, ''Yavrum, kalbinde zerre miktarı bile olsa şirk varken kabre girme. Çünkü Allah Teala'nın huzuruna müşrik olarak gelen kimse için hiçbir mazeret yoktur. Yavrum, kalbinde zerre miktarı kibir olduğu halde kabre girme. Çünkü kibriya, Yüce Allah'ın ridasıdır. Ridası hakkında münaza eden yani Allah'a mahsus bir sıfatı kendisine layık gören kimseye Allah gazap eder. Yavrum, kalbinde zerre miktarı ümitsizlik olmasın, o şekilde kabre girme. Çünkü dalalete düşmüş olan kimselerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Allahu Teala derecesini âli eylesin. Bizlere de bu anlatılanlardan ibret almak nasip olsun. Amin. Sürçülisan ettik, affola. Bir başka programımızda buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.